Ben sanat icra ettim. Ben sanatkar olarak geldim, sanat yaptım. Sonra daha sonra ticaret de yaptım. İş tecrüben buradaki, yani bu Türkiye ile kıyasladığın zaman, bu zamana kadar çalıştığın Oğlucuğum valla işte Türkiye'nin en iyi durumundan buraya geldin ve şu an Almanya dünyanın en iyisi. İş hakları, iş hakları, işçi hakları falan tabii Almanya üst düzey. Sosyal haklar, sadece Türkiye ile kıyaslamayacaksın. Almanya dünyanın en sosyal devleti. İşçi hakları filan sanayiye yıllar öncesi girmiş ilk önder ülkelerden Avrupa'da. İşçi haklarını yıllar öncesi kazanmış. Filan filan. İlk işe başladığın gün nasıldı? Yani hangi işlerde başladın? Hamburg'da Harburg firması, kuru firmasına çalışmaya başladı tonlacılar. 24 arkadaş. 2 var diye çalışıyorduk. Bize bir hayım tahsis ettiler. Bir de araç tahsis ettiler, şoför falan tutup. Biz işe özel olarak gidip geliyorduk. Yani bizim konumumuz, benim konumum, biz türlü insanların konumu biraz daha güzeldi yani. Tabii biraz daha sanatkar olarak geldiğimiz için bize tabii daha değişik muamele yaptılar. Öyle gel buraya, git buraya yoktu. Bizim önümüze teknik resmi koydular. Biz bir makine parçası yaptık burada sanayide. Sanatkar olursan sanat her yerde tabii geçerli. Bir vasıflı işçi Türkiye'de de aynı, dünyanın her tarafında da aynı vasıf. Bir vasfın var, sıradan işçi değilsin. Bu. Ömür orada da, burada bazı insanlar tabii burada hayatlarından müşteki, ya burada ömrümüz geçti. Türkiye'de de olsan ömrün geçecek, Türkiye'de zaman durup da ömür geçmiyor diye bir şey yok ama bir de bu var, ne bileyim, hakikaten konuşurken başkasını rencide etmek, ukalalık etmek istemem. Yani istemeyerek bir olumsuz bir şey söylesem özür dilerim. İnsanlar genelde, biz insanlar, hepimiz insanlar kategorisindeyiz. Nankörler. Nankör, insanoğlu nankör. İçinde bulunduğu hiçbir durumdan hiçbir zaman rahat etmiyor, rahatsız oluyor. Ya Almanya'ya gelmek için ölümlü bile Almanya'ya geliyor, Almanya'yı beğenmiyor. Filan ya bu böyle yaşadığımız bir gerçek bunlar, realite. Kardeşim beğenmiyorsan git deyince Alman bu sefer de kızıyor. Beni kovuyor musun filan gibiler. Bunlar hep duyduk, yaşadık. Şimdi bize hemen Almanya'ya ilk geldiğimde bazen maaşlar filan ben seni Almanya'ya, Türkiye'ye gönderirim dediği zaman, o zaman kontratlı, fetraklı geldiğimiz zaman diyorum beni Sibirya'ya mı göndereceksin? Gönder ya, ben geldiğime zaten pişman olurum diyordum yani. Ben döndüğüm zaman zaten gittiğim gün tekrar iş bulacağımı biliyorum. Vallahi biz ilk geldiğimizde Hamburg'a geldik. Hamburg değişik, güzel bir şehir. Trenle geldiniz değil mi? Evet, güzel bir şehirdi. Çok güzel. Elbe'nin hemen kıyısında. Çok her şey değişikti canım. Yani Türkiye ile tamamen yemyeşil, kimsenin hepsi karışmadığı, o zamanlar, o dönemlerde insanlar, o dönemde o moda mini etekti. O dönemde mini etekti. 69 yılında. Fevkalade açık insanlar. Kimse kimseye bakmıyor, rahatsız etmiyor, bilmem ne. Fabrikanın yarısı kadın nasıl şeyse, bize bu şeyler tabii ters geldi. Yemeğe gidiyoruz, yemekhanenin yarısından fazlası kadın. Almanya'da var olup Türkiye'de de olmasını istediğin şeyler ne var mı? Örnek aldığımız. Olmaz mı oğlum? Bunu herkes Türkiye'nin de örnek alması gerekiyor. Tabii ya, herkes işçinin hakkı olmalı, hukuku olmalı. İşçi Türkiye'de bir hiç. Yani işçiye verilen bir hak yok ki. Ben mesela en iyi vasıflı işçi olarak çalıştığım halde bile bize verilen hak ne? Burada adam bu tezgahta seni çalıştırmak için almışsa, buraya seni işçi olarak almışsa bu tezgahtan öbür tezgahta çalıştırma hakkına sahip değil. Beni diyorsun sen bu tezgahı aldın, bu iş için aldın, orada çalıştıramazsın. Fabrika sahibi, dünyanın en büyük ünlü fabrikasının sahibi, o fabrika seni işten çıkarıyor, gidiyorsun iş mahkemesine giriyorsun, iş mahkemesi git işine başla diyor. Böyle haklar var, hak. Yani bizde, ya Türkiye'de bazı şeyler millet uyutuluyor gibi geliyor bana. Mesela biz gençliğimizde, çocukluğumuzda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı gençlik ve çiçek bayramı olarak yapıyorduk. Çiçek bayramı. 1 Mayıs bahar ve çiçek bayramı. Oysa ki dünya bu bayramı kendine edinebilmek için, bugün edinebilmek için binlerce insan ölmüş, bu hakkı kazanmış. İşçi bayramı. Dünyada işçi bayramı olarak kutlanan bayram, Türkiye'de 1 Mayıs bahar ve çiçek bayramı olarak. Yani bu milleti kandırmak olmuyor. Şimdi değişti. Şimdi değişti değil mi? Türkiye'de işçi bayramı 1977'de
Taksim Meydanı'nda 44 kişi mi öldü bu bayramda? İşçiler hakkını arıyor diye. Yani Türkiye'deki olumsuzluklar, şimdi tabii bu benim söyleyip de dile getirmem bir şey olmaz. Adamlar kitaplar yazmışlar, şu olmuş, bu olmuş, gösterişler olmuş. Yok. Türkiye'de kapitalist sistemi ezici, üzücü bir şekilde devam ediyor ve selam. Almanya'da adam çok zenginse Ferrari ile geziyorsa öbüründe bir tane Volkswagen arabası var yani. Hani Volkswagen'i de yoksa bir bisikleti var yani. Bir bisikleti yoksa devletin verdiği bir UBAN'ı, otobüsü, şusu busu var yani. En fakiri belediyeden aldığı kartla bir ay istediği gibi gezebiliyor. Otobüsüne biniyor, UBAN'ına biniyor, metrosuna biniyor. Fakirden yana bir devlet yani, sosyal devlet dediğimiz. Yani bugün kiranı ödeyemezsen devlet kiranı ödüyor mu? Ödüyor ya. Sen bana ne ya, sen ödeyemezsen ben de ödemiyorum demiyor ki. Hangi birini nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Neresinden tutup da hani sopanın iki tarafı da pislik demiş. Hangisinden tutsan elin pisleniyor. Ya 1500 lira 51 yıl önce alıyormuşum bak kardeşim. Altının gramı 10 lirayken bugün altın olmuş kaç para? Gramı 380 lira. Kaç kat artmış? 38 kere artmış. 10 lira nerede? 380 lira nerede? Bir gram. O günkü hayat şartları neymiş? Bugünkü hayat şartları ne? Balığı bizim zamanımızda denize döküyorlardı. Millet yemiyordu. Şimdi balık olmuş lüks. 50 lira, 60 lira balığın kilosu, 30 lira kilosu. En ucuz zamanı 10 lira, 15 lira, 25 lira. Kimsenin yemediği balık, kuru fasulye olmuş 15-20 lira. Peynir olmuş 70-80 lira. Et olmuş 60-70 lira. Hani neyle kıyaslayacaksın? Nasıl kıyaslayacaksın? Bilmiyorum. Ya ben beceremedim, ya görmüyorum ya da değil mi Allah aşkına, bunlar bir gerçek değil mi ya? Bu millet buradan et getiriyor Türkiye'ye ya. Türkiye'den hep söyleniyor. Gene aynı şey. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, sanayi bitmiş. Türkiye'de bakıyorsun toz pembe uçuyor. Bir kesim böyle diyor, bir kesim battık diyor. Hangisi gerçek ben anlamıyorum. Türkiye'nin batması sana, bana, Türkiye'ye bir şey getirmez. Batmasını istiyor değiliz. Millet ikiye bölünmüş. %50'si bittik, battık diyor. %50'si de uçuyoruz diyor. Ne var? Herkes karamsarlık içinde. Bugün Türkiye'nin kapıları açılsa %70'i hiçbir şey olmamakla beraber Avrupa'ya gelecekler. Bulgaristan'a, Romanya'ya gidecekler. Rusya'ya gidecekler. Nitekim Türkiye'nin yarısı sağda solda ya. 4 milyon sığdırıyor Almanya'da. Beğenmenin Hollanda'sında, Belçika'sında, Türkiye'nin kasabası kadar yerlerde Türk işçiler zavallı çırpınıp duruyor. Nesil Avrupa'da bitti. Bilmiyor Türkiye'nin nerede olduğunu, kökünü, kökenini, dilini. Adamlar öyle bir bilinçsiz zavallı insanlar gönderdi ki buraya, geldi ki buraya adam gururla, iftiharla benim oğlum bir tek kelime Türkçe bilmez diyebilen insanlar var burada. Dinini, diyanetini, dilini, hiçbir şeyini bilmiyor. Adı Türk. Onun dışında başka bir şey yok. Teşekkür ederim hocam. Vermiş olduğunuz röportaj ve bilgiler için. Bir şey de çocuğum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz beğen butonuna, kanalıma da üye olmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Güzel yorumlar veya merak ettiğiniz şeyler varsa tekrar devam videosu olarak babamla yine bir röportaj yapabiliriz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Her yerde bunu söylüyorum. Bu ölçü olur abi ya. Muster ya. O ölçü ya. Evet. 1969 yılında şu ateş gibi kör olayım 1500 lira para alıyordum ya. 51 yıl önce. Evet. Bugün 1500 lira maaş ya. O zaman 1500 lira 750 mark yapıyordu. Abi bak düşünebiliyor musun? Bak 1500 lira o zaman altının gramı 10 liraydı. Tabii kaç tane altın alıyordun abi, doğru söylüyorsun. Abi şükürler olsun diyeceğim. Ya şükür olsun abi, şükür olsun diyoruz, o ayrı konu. Allah'a isyan etme, şükür olsun ama beyaz peynirin kilosu olmuş 60 lira, 70 lira, altının gramı olmuş 380 lira, abi 400 lira. Bizim milletimiz az da kanaat eden bir millet. Abi kilo yemez abi, 100 gram yer. Ama abi iyi güzel, hoş. Seviyor bizim milletimiz ya. Öyle. Et yemesin abi, sağlıklı bak. Her tarafı yağlanıyor. Onun için de. Fiziği et yemesin, ot yesin. Abi ne güzel ot yemesin, otlasın. Ot yemesin, otlasın. Tabii abi 10 gram yesin abi peyniri.